Merhabalar, Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte parçalı, önden yırtmaçlı, arkadan pensli dar bir etek dikiyoruz. Tabii ki beli lastikli. Buyurun başlayalım. Kumaşımı ikiye katladım. Önce bir çalışma çizgisi oluşturuyorum kendime. Düzünü alıyorum kumaşımın. 20 santim basen düşüklüğü düşüyorum. Bu standarttır. 42 beden bir kalıp çalışacağım. Önce arka bedeni kesiyorum. Lastikli belini yapacağımız için beline ayrıca pense koyacağım kendi payıyla birlikte. Basenimin ölçüsünü alıyorum. Ölçüler için YouTube'da temel beden kalıbı çıkartma videomuz var. Oradan faydalanabilirsiniz. Basenimi ölçtüm. 4'e böldüm. 28 santim çıktı. Dikiş payı hariç 28 santimi buraya veriyorum. Aynı ölçüyü bele de veriyorum. Pens yerlerimi de ayırıyorum. Tam ortadan 12 geçiyorum. 3 santim pens, diğer tarafta da yapacağım. Boyunu 12 santim yapıyorum. 3 santimin ortasını da alıyorum, 1,5. Önce düz bir çizgi alıyorum. Daha sonra da üçgenlerimi oluşturuyorum. Boyunu alıyorum eteğimin. 90 santim yapacağım. Kıvırma payı içinde. Önden yırtmaç yapacağım için etek genişliğimi de yine 28 santim yapıyorum. Belimi de keserken şöyle 1 santim düşüyorum. Hafif bir bel oyuntusu veriyorum. Ve kesiyorum. Bir santim dikiş payı vererek kesiyorum. Arka bedenim hazır. Hemen şu şekilde katlıyorum. Sabunla çizdiğim için pensimi diğer tarafa da çizgisini çıkartıyorum. Ve şimdi önü keseceğiz. Ön taraf için kumaşımı yine ikiye katladım. Arka tarafı birebir yerleştiriyorum. Ön bedenim arka bedenimden 2 santim geniş olacak. Önü parçalı yapacağımız için dikiş payları veriyorum. Onun dışında birebir kesiyorum. Kaldırıyorum arka bedenimi. Ön bedenimden 13 santim çiziyorum. Boydan boya. Ve kesiyorum. Kestikten sonra arka ön karışmasın diye şu şekilde çizgilerimi çiziyorum ve kemeri keseceğim şimdi. Kemer için ölçümü alıyorum. Dikiş payı ile birlikte 28,5, 29. Arka kemerim 29. Ön kemerim de 31. 2 santim genişti biliyorsunuz. Dikiş payları gelecek. Yani 28'den kemerimi kesiyorum. 28 daha ne yapar? 56 yapar. Dikiş payları içerisinde. Arka bedenimde 6 santim pens payım vardı. Yani 50'den kesiyorum kemerimi. Pens payını çıkartıyoruz kemer için. Yine birer santim dikiş payı verdim. 52. Kullanmak istediğiniz lastiğin ölçüsünde kemerinizi istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Bunu hemen ikiye bölüyorum. Kemer genişliğimi ölçüyorum.
10,5-11 santim, yani 4 santimlik kemer lastik kullanacağım ben. Hemen dikmeye başlıyoruz. Arka bedenimde önce penslerimi alıyorum. Önce penslerimi dikeceğim. İğneliyorum. Arkamızın penslerini diktik. Ön parçalarımı alıyorum. 3 parçaya bölmüştük biliyorsunuz. İlk yapmam gereken, ön parçamı hemen şöyle düzünü alıyorum. Birini bu tarafa dikiyorum. Diğerini dikmiyorum. Çünkü yırtmacı ne tarafa vereceksek o tarafı sonra dikeceğiz. Sağ tarafı ben öncelikle hemen boydan boya dikiyorum. Bu şekilde bir parçayı birleştirdim. Burası orta, burası kenar. Hemen bunu alıyorum. Kenara birleştiriyorum. Diğer dikmediğim parçamı da alıp tersine düzüne bakıyorum. Diğer arka bedenime birleştiriyorum. Yani şurayı henüz dikmedik. İki tarafı dikiyorum. Bakın bedeni bu şekilde diktim. Overlocklarını çektim. Şuradaki dikişimi payını iç kısma çevirerek, yani şuraya üstten bir spor dikiş atacağım. İsterseniz atmayabilirsiniz. Ve daha sonra burayı da tabii ki tersine çevirerek yırtmaç mesafemi bırakarak şöyle yırtmaç boyunu ne kadar istiyorsak oraya kadar 1 santim, 1,5 santime kadar hatta dikiyorum. Yırtmaca kadar diktim. Şu şekilde boydan boya içine de kıvırarak yırtmacımı dikiyorum. Bakın. Çeviriyorum. Burayı da yukarıya kadar dikiyorum. Aynı şekilde karşı tarafı da dikiyorum. Yırtmacımı da oluşturmuş oluyorum. Evet, bu tarafın dikişinde geçtik ve yırtmacın çizgisinde şu şekilde gördüğünüz gibi bitirdik. Şimdi altını kıvıracağız. Altını şöyle 2 santimden kıvırarak dümdüz dikiyorum ve sonra kemerini takacağız. Kemer parçalarımı alıyorum. Önce iki kenarını dikiyorum. Lastiğimi bel ölçümü alıyorum. 15 santim kısa kesiyorum. Şu şekilde öncelikle iki ucunu birleştiriyorum. Lastiğimi kemerimin içine yerleştiriyorum. Lastiğimi dikmeden kemer lastik içinde kalacak şekilde kumaşımın ucundan komple kemeri birleştiriyorum. Lastiğimi bu şekilde hazırladım. Daha sonra alıyorum. Düzüne doğru kenar dikişleri kenar dikişlerine denk gelecek şekilde şöyle gererek kemerim belime denk gelecek şekilde çeke çeke dikiyorum. Evet, gördüğünüz gibi yırtmaçlı, arkadan pensli eteğimizi diktik, bitirdik. Hemen penslerini de şöyle göstereyim. Yırtmaç kısmımız, penslerimiz.
rengarenk, daha kısasını, daha uzununu kesip dikebilirsiniz. Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir dahaki videolarımıza görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.